Evet arkadaşlar, bugün sizlerle şerbet hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Arıların en çok hangi şerbeti sevdiğiyle ilgili bir test, deney yapmak istedim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü gibi materyallerimiz, balımız var, polenimiz var, şekerimiz var ve invertez enzimimiz var. Şimdi arkadaşlar bunları sırasıyla yapalım. İlk önce balımızı. Yeter arkadaşlar. Balımızı ayırdık. Şimdi polenimizi katacağız. Zaten kavanozun üzerine de yazdım. 2 kaşık polen koydum. Şimdi bunlara şeker ilavesi yapacağım. Hepsini yaklaşık olarak aynı miktarda koymak istiyorum. Şekerlerimiz hemen hemen aynı. Şimdi bunların üzerine sıcak su katarak karışımlarını yapacağım. Suyumuzu öncelikle kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ılımasını bekliyoruz. El yakmayacak seviyede. Ilıdıktan sonra şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Invertez hazırlamış olduğumuz şurubumuz içine invertezimizi 1 mililitre damlatıyorum. Buna karıştırıyorum. Bu şekilde şerbetimiz hazır. Akşamdan hazırladım şerbetimi dinlensin diye. Yarın sabah nasip olsa arılarımıza vereceğiz. En çabuk hangisinin biteceğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kavanozlarımı yapıştırdım. Şimdi kapaklara delik açacağım. Bu şekilde. Hepsini ıslatacağım. Evet, şerbetimiz, balımız, polenimiz hazır. Bu şekilde ters çeviriyorum. Evet. Görüldüğü gibi balımız, polenli şerbetimiz, sade şekerimiz, invertezimiz burada. Şimdi ilk başta biraz damladı ve damlamayı kesti. Şu anda kameradan daha net gösteriyorum. Şu şekilde. Bakalım arılarımız hangisini daha çok sevecek. Biraz sonra gelmeye başlar. Kokusu alan arımız gelmeye başlar. Ara ara videonun çekimini yapacağım. Yaklaşık 15 dakika sonra ilk arımız geldi. Keşif uçuşunu yapıyor şu anda. Biraz sonra daha da çoğalır bu. Evet, ballı kavanozumuz, polenli kavanozumuz, şekerli kavanozumuz, invertez enzim kullandığımız şerbetimiz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. 10 dakika sonra yavaş yavaş artık arılar geldi. Yapıştırmada bir problem yaşandığından dolayı kavanozdan düştü. Telle bağladım. Araya tel koydum. Evet, kızımla beraber bir saat sonra geldik. Arılarımızın durumunu kontrol ediyoruz. Evet. Ballı şerbetimizde yoğunluk fazla. Polenli de var biraz. Şekerli de var. Invertez enzimimiz de var. Ve yerdeki önceki çevirirken damlayan şerbetçiler şu anda. Onları da alıyorlar. Biraz daha yoğunluğumuz fazlalaştı. Yaklaşık bir saat oldu. Bakalım bir saat sonra bir daha bakacağız. Durumunu hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat sonraki durumu görüldüğü gibi invertez
biraz önde gidiyor şu anda. Polenli ağır gidiyor. Çok fazla bir alım yok. Ballıda da iyi gidiyor. Yaklaşık 3 saat sonraki durumumuzu değerlendirelim arkadaşlar hep beraber. Şöyle görüldüğü gibi invertez enzimle hazırlamış şuruptaki durumumuz. Birebir şekerden hazırladığımız arımızın durumu. Polen şeker karışımı olan şerbetimizin durumu. Balımızın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Arılar gayet güzel oluyorlar. Şu anda durum invertez biraz önde. Bal biraz geride. Şeker 3. sırada. Polenden çok almadılar. Polen taze polen olmadığı için de olabilir. Geçen senenin poleniydi. Dolapta duran polenimiz. Ve bu şekilde arılarımız alıyor. Arkadaşlar yaklaşık 4 saat sonraki durumu gözlemlerim hep beraber. Invertez'de şurada görüldüğü gibi çok az bir şerbetimiz kalmış. Normal şekerde, şekerli suyumuzda var gene biraz. Polenimiz de şu seviyede. Görüldüğü gibi polenden çok bir çekim olmamış. Balımızda var. Balımızda da çok az bir şey kalmış. Yaklaşık olarak 4 saat gibi bir durum söz konusu. 4-4,5 saat gibi. Gayet gözüküyor. Invertez şurup şu anda biraz önde gözüküyor. Ve sola doğru yaklaşıyoruz. Görüldüğü gibi invertez şurup bitmiş. Kapağın üst tarafında az bir şey var. Şuradan tam şu seviyede. Tam bu seviyede az bir şey var. Şekerli şurubumuz burada. Polenli şurubumuz burada. Polenliyi pek beğenmiş gözükmüyor arılarımız. Ballı şurubumuz da burada. Yani bu durumda invertez enzimle hazırlamış olduğum şurubum daha çok sevdiler gibi gözüküyor. Onu daha çabuk bitirdiler. Diğerlerinde bir polen hariç diğerlerinde de ilerleme var. 6 saat sonra sadece polenli şerbetimize kalmış. Görüldüğü gibi o da bitmek üzere. Arkadaşlar bugün sizlerle şerbetler hakkında video paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.